Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LED Xenon farları sökeceğiz, parçalayacağız, olası arızalarından bahsedeceğiz. Şimdi bunlar aslında Xenon far değil, LED far, ancak LED Xenon diye geçiyor. Doğru mu? Bence yanlış. Şimdi bakalım çalışıyorlar mı? Şöyle bağladık. Işıktan dolayı kameranın görüntüsü biraz değişebilir. Korkmayın. Easy tabii ki de. Şimdi iki bacağı bağladığımızda fanımız çalışıyor. LED'in bir tarafı çalışıyor, diğer tarafı çalışmıyor. Arızalı çünkü. Şu orta bacağı bağlayınca da antin kuntin şeyler oluyor. Bu taraf sanki biraz çalışır gibi oldu. Diğerine bakalım. Sonrasında da hemen sökeceğiz zaten. Bunda sorun yok gibi. Diğer bacağı takalım. Bu arada gözleri ciddi manada mahvediyor. Bakmadığım halde şu an gözümün önünde karartı oluştu. Evet. Şimdi şunu sökerek başlayalım. Hem size nasıl söküldüğünü de anlatayım. Burası fan kısmımız. Fan var. Çünkü ısınıyor. Isınmayı engellemek için de fan sürekli devrede çalışıyor. İçerisinde termal macun da var. Bu soğutucu şu hazne ile korunmuş fan ile beraber. Böyle çekerek çıkmaz kolay kolay. Ama ben bunu daha önce söktüğüm için çekerek çıkacak. Peki nasıl çıkaracaksınız? Şimdi takılma yeri var mı? Şu kablonun olduğu yer. Böyle takılı olduğunu düşünün. Bir tane tornavidayı buraya koyarak, ucu çok fazla sivri olmasın, zarar verebilir. Arkadan çekişle vuracaksınız. Sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya aç aça gidebilirsiniz. Ya da şuradan aradan sokup, yani mesafeniz varsa ince bir şeyle şöyle kurtarabilirsiniz. Şunlar tutuyor zaten. Fanımız bu şekilde. Fanı da gösterelim. Nasıl dönüyor. Değil mi? Akılda soru işareti kalmasın. Ses biraz azaldı sanki. Bu arada yani elim buraya değerken buranın ısındığında fark ediyorum. Bayağı elime sıcaklık geldi. Şimdi şurada bir vida var. Yani sizin elinizdekinde farklı yerlerde olabilir. Ancak illaki bir tane vida vardır. Genelde yıldız uç bunlar. Bunu da açalım. Sökelim. Üç tane vida varmış. Yani işçiliğe verilen kalite özeni söktüğünüzde zaten anlıyorsunuz. Bu vidalar şu alüminyum boşluklara giriyor. Ekstra bir vida deliği açmamışlar. Yani bu da açılmış gibi bir şey ama çok da öyle muhteşem diyemeyiz. Genelde bu içerisinde bulunan karttan bu kablolar çıkmış oluyor. Lehim kötü olduğu için işçiliği, yani çok iyi malzeme değil bunlar işin gerçeği. Ne oluyor? Zamanla sıcakta açılıyor. Neyse, bu ledlerin burada da vidaları var. Bunları da açıyoruz. Sökmek bizim işimiz. Her şeyi sökeriz. Kanalımızda hemen hemen her şeyi söktük. Yakın zamanda da bir sıcak hava tabancası almıştım. Wagner. Kaliteli bir marka. Onu da sökeceğim. Neden? Çünkü söküm videosu yok. Sağlam ama en azından içini merak edenlere, aynı ürüne sahip olanlara gösterelim. Nasıl söküldüğünü de anlatalım. Bunu çektiğinizde geliyor burada. İki tane levha, üzerinde led ve termal macun. Termal macun bilgisayarlarda ne için kullanılıyor? Bilgisayarın ısısını dışarı atmak için. Yani ısıyı iletmek için. Burada macunu bol sürmüşler. Isınınca fan yardımıyla sıcaklık buradan dışarı doğru gidiyor. Yani bu kartın da ısındığını gösteriyor. Macunun durumu nasıl? Çok iyi değil, kötü de değil.
Hatta bunu buradan toplayıp bilgisayara kullanabilirsiniz. Bayağı fazla çünkü. İşe de yarar. Her böyle iyi durumdaysa. Dolayısıyla tamir yapmaya başlayınca elinizde termal macun olması da gerekiyor. Çünkü iş bitince termal macunu gezdireceksiniz. Daha önce bu işlem görmüş. Buraya bir lehim atılmış. Yani lehim tazelenmiş. Burası. İki yerde de lehim tazelemesi yapılmış. Şöyle güzelce bir temizleyelim bunu. Kelin ilacı bol olunca orasına burasına sürermiş misali. Termal macunu sıkmışlar. Termal macuna boğmuşlar. Şimdi bunu ben tamiriyle uğraşmayacağım. Çünkü attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek. Şu fanını alırım, işime yarayabilir. LED'leri alacağız çalışıyorlarsa eğer. Yani şu kablolar yeniden çıktıysa, lehimi bozulduysa bir lehim atabilirsiniz. Ancak şuralarla uğraşılmaz. Zaten deli gibi macun sürmüşler. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Sonra işleme başlayacaksınız. Uğraşılmaz yani. Belki şu kablolar işinize yarayabilir. Bunu söktük, parçaladık. Geçelim buna. Bunda başka sökecek bir şey kaldı mı? Şurada bir pin var. Bir işe yaramıyor. Kafa karıştırıyor sadece. Yani sökmeyle çok alakası yok. Şu parçayı gösterelim. Altında bir şey yok. Yani şu ledler şöyle girdiğinde buradan ışığın saçılmasını engelliyor. Gelelim buna. Fan çalışmıyor. Neden? Çünkü çok kuvvetli bir fan değil. Torku düşük bir fan. Az önce çalışmamasının sebebi hafif bir dokunsanız bile fan dönmüyor. Serbest olması lazım. Ama iyi üflüyor bakın. Gerçekten iyi üflüyor. Bunu mesela bilgisayara uydursanız güzel soğutur. Bazı şeyleri soğutmak için iyi yani. Dizaynı iyi en azından. Gücü zayıf ama. Zaten kablosunu çektik elimize geldi. Bunu söküp parçalamaya gerek yok. Çünkü sağlam gibi duruyor. Başka bir şey de kullanabiliriz. Şöyle takalım yerine. LED xenon farlar, LED çakma xenon farlar diyelim. Ucuzlar bir işe yaramaz cacık. Malzemeler çok iyi değil. Çok fazla ısı üretiyor. Çok fazla. Yani ben bunu çalıştırırken bile şu LED elimi yakmaya başladı. Bu da bu LED'lerin çok uzun ömürlü olmadığı manasına geliyor. Aşırı ısındığı için kartın kablolarında problemler oluyor. Bu lehimler atıyor. Malzemeler çabuk bozuluyor. LED'ler bozuluyor. İçine 1 kilo termal macun bile atsanız çok fazla fayda etmez. Çünkü termal macun mantık olarak soğutucu bir parça değil. Isıyı fana ya da neye bağlıysa ona ileten bir malzeme. Dolayısıyla fan da sıcaklığı dışarı atıyor. Mesela bu alüminyum soğuk. Yapısı soğuk bir metal. Pasif soğutucu olarak falan kullanılıyor. Buna da alüminyum kullanılmış. Sebebi de soğuk kalması için. Ancak yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hani LED xenon alacaksanız kaliteli bir şey alın. Çok ucuz mallar çok işe yaramaz. Başka insanların kullandığı, uzun süre verim aldığı LED'leri tercih edin. Yani bakın elini soktukça macun geliyor. Üretici ne yapsın? Macunla kusurları giderecek. Lehim atması vesaire varsa yapabilirsiniz. Onun haricinde bu kartla da uğraşılmaz. Çöp yani. Easy mi? Easy diyelim bari. Adet yerini bulsun. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.